Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle harika bir börek tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Bugün sizinle ıspanaklı börek tarifini paylaştım. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 1 adet yumurta. Yumurtanın beyazını hamur için kullanacağız. Sarısını ise yüzey için ayıralım. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar, yani bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuz ve sadece bir çay kaşığı kuru mayayı ilave edelim ve karıştıralım. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Unun markasından miktarı değişebilir. Bu tarifimizde yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım ama her ihtimale karşı kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. İlk başta malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra kaşığım ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Yumuşacık bir hamurumuzun olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumu görmüş olduğunuz gibi birkaç dakika yoğurdum. Çok az maya kullandık. Sadece bir çay kaşığı maya kullandık. Bu aşamada hiç beklendirmemize, yani hamuru mayalandırmamıza hiç gerek yok. Şöyle hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Elimle toparladıktan sonra gelişigüzel kesiyorum. Daha sonra toplamda 10 adet beze yaptım. Bezelerimizin eşit olmasına özen gösterelim. Evet, ben bu tarifimi ıspanakla hazırladım. Ispanak gerçekten bence bu böreğimize çok yakıştı ama ıspanak sevmiyorsanız farklı iç harcı hazırlayabilirsiniz veya evinizde yoksa ne bileyim hazırda haşlanmış patatesiniz olabilir. Peynirle çok daha pratik bir şekilde peynirle bu tarifi hazırlamak isteyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi iç harcıyla, damak zevkinize göre istediğiniz gibi iç harcıyla tarifimizi değiştirebilirsiniz. Her şekilde emin olun çok güzel olacaktır. Evet, bezelerimi aldıktan sonra şöyle tepsimin içerisini biraz bolca unladım sevgili arkadaşlarım. Hamur oldukça yumuşak olduğu için şöyle birbirine değmeyecek bir şekilde tepsimin içerisine yerleştirdim ve üzerine hava almayacak bir şekilde kapatıyorum. Ve toplamda 6-7 dakika kadar bezelerimizi dinlendirdim. Bu arada ben de ıspanağımı doğramış oldum. Yıkadım, suyunu süzdüm ve küçük küçük doğradım. Evet, daha sonra şöyle bezelerimi çıkarıyorum. Dediğim gibi çok fazla dinlendirmenize gerek yok. Sadece hamuru biraz daha kolay açabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Toplamda 10 adet beze almıştım sevgili arkadaşlarım. 4 tanesini yoğurma kabının içerisine alıyorum. 6 tanesini ise bir servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu aşamada bezelerinizi birazcık unlu bir şekilde açabilirsiniz. Hamur dediğim gibi çok yumuşak olduğu için yapışmaması için, sizi yormaması için birazcık fazla da unlayabilirsiniz. Böyle 6 tane bezemin hepsini servis tabağı büyüklüğünde aşağı yukarı büyüttükten sonra aralarına tereyağı süreceğim. Daha sonra şeklini vermeye geçeceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimin yapılışını, özellikle malzemeleri açıklama kısmına ayrıntılı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken ben de bütün hamurlarımı büyütmüş oldum. Yani açmış oldum. Şöyle son bezemizi de büyütelim birlikte. Ara katlarına sürmek için ben 150 gram tereyağı erittim sevgili arkadaşlarım.
Tabi dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı hem daha sağlıklıdır hem de çok daha lezzetli olur. Şöyle bezenin bir tanesini tepsimin içerisine alıyorum. İçerisine böyle bir yemek kaşığı kadar aşağı yukarı tereyağını üzerine alıyorum ve fırça ile her tarafına değmesini sağlıyorum. Böyle kat kat olması için her tarafına değmesine özen gösterelim. Gerçekten biraz aşama aşama olabilir ama bu sizi kesinlikle korkutmasın. Bence yapılışı çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şöyle son hamurumuzu da yerleştirdikten sonra son katına tereyağı sürmüyorum. Yine üzerini kapattım. Eğer mutfağınız çok sıcaksa birazcık buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Benim mutfağım serin olduğu için şöyle bir 7-8 dakika kadar mutfağımda dinlendirdim. Yani o içerisindeki tereyağı veya margarin ne kullanıyorsanız birazcık donması yeterli. Evet, daha sonra tepsimden alıyorum tezgahımın üzerine. Dediğim gibi hamur çok yumuşak ve arasına da şimdi tereyağı sürdüğümüz için yapışma olabilir. Birazcık tezgahın üzerine hamurun üstünü unlayalım ve bir merdane ile büyütelim. İsterseniz bu aşamada oklava da kullanabilirsiniz. Hamuru mümkün olduğu kadar inceltebilirsiniz. Yani inceltebildiğiniz kadar inceltin. Ne kadar böyle incecik olursa o kadar lezzetli olacaktır. Evet, bu tarifimde toplamda 150 gram tereyağı kullanmıştım. Ara katlarına sürdüm ve kalanı da bu şekilde büyüttükten sonra yine kalanı da aynı şekilde hamurumun her tarafına değecek şekilde yağlı sürüyorum. Daha sonra hamurumu görmüş olduğunuz gibi karşılıklı bir şekilde katlayacağım. Şöyle tereyağı olmayan yerlere tekrardan yağ sürüyorum, tereyağı sürüyorum ki daha güzel bir katı olması için. Evet, son kez de böyle dörde katladıktan sonra yine servis tabağımın içerisine alacağım. Dediğim gibi aslında bir dakika bir süre vermek istemiyorum. Böyle üzerini kapatın. Yani üzerini kapat, yani tamamen kapatmaya özen gösterin üzerine ki hamurun üzeri kuruma yapmasın. Çok çirkin bir görüntü oluyor. En dikkat etmemiz gereken şey bence budur. 6-7 dakika, 8-10 dakika kadar şöyle ara ara kontrol edin. İçerisindeki tereyağı donmuşsa yeterlidir. Evet, tekrardan tezgahımın üzerine aldım. Yine bir merdane ile büyütüyorum. Şöyle birazcık köşeli bir hamur olmasına özen gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Burada tepsinizin büyüklüğüne göre yani eğer yuvarlak bir tepsi kullanacaksanız ona göre büyütebilirsiniz. Oldukça da incecik bir hamurum oldu. Ben bu tarifimi fırın tepsisinde yani büyük tepsi için hazırlıyorum. Evet, daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Elimle böyle tam tepsimin boyuna göre hamurumu büyüttüm. Daha sonra daha öncesinden yıkamış, suyunu süzmüştüm ıspanaklarımın. Şöyle içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığına yakın tuz ve toz biber kullandım baharat olarak ama baharatlar böyle seviyorsanız eğer baharatlı seviyorsanız biraz daha çoğaltabilirsiniz tabii ki. Güzelce karıştırdıktan sonra hamurun üzerine ıspanakları döküyorum ve her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. Bu aşamalarda birazcık videomu hızlandırdım. Yani çok fazla kesmek istemedim. Yani tarifimin her aşamasını sizinle paylaşmak istedim. Evet, ilk başta 5 tane pardon 4 tane bezemizi yoğurma kabının içerisine almıştık. Çok da güzel bir şekilde dinlendi. Bu sayede bizi hiç yormayacak. Daha kolay, daha
pratik bir şekilde hamurumuzu büyüteceğiz. Yine birazcık tezgahımın üzerine unladıktan sonra hamurumu görmüş olduğunuz gibi açıyorum. Evet, bakın sevgili arkadaşlarım, isterseniz bu şekli elinize de verebilirsiniz ama bence böyle daha pratik oldu ve çok daha güzel oldu. Şöyle ıspanakların üzerine bakın tam da görmüş olduğunuz gibi elimle yerleştirdim. Bu ayrıca bir güzellik verdi. Yani bu belki saçma gelebilir, gereksiz bir zahmet gibi gelebilir. İsterseniz yani 4 tane bezemizi üzerine tam düz olarak da böyle serebilirsiniz. Aralarına yine tereyağı sürebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Ama bence bu görüntü çok güzel oldu. Yani bu tarife bence çok yakıştı. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde büyüttüm ve aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi fırın tepsisine yerleştirdim. Evet, 4 tane hamuruma aynı şekli verdikten sonra bu tarifimde bir adet yumurta kullanmıştım. Yumurtanın beyazını hamuru için kullanmıştım. Sarısını ise yüzeyine sürmek için ayırmıştım. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi böreğimin her tarafına bol bir şekilde sürüyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, böreğimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 35 dakika pişirdim. Pişirme süresine lütfen kontrollü olalım. Böyle incecik bir böreğimiz oldu. Çok fazla pişirip böreğinizi kurutmayın. Daha sonra piştikten sonra böreğinizi mutlaka üzerini kapatın ve 8-10 dakika kadar kendi buharında dinlendirin. Böylece yüzeyi biraz daha yumuşayacak, çok fazla da çıtır olmasın. İstediğiniz büyüklükte böreğinizi dilimleyebilirsiniz. Evet, şöyle tarifimin, böreğimin son halini kıvamında sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif, kesinlikle denenmeye değer bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha yepyeni, birbirinden lezzetli, birbirinden pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.